Merhaba, öncelikle Ekonomiç kanalıma hoş geldiniz. Dolar ve altında güncel doğru bilgiler edinmek için kanalıma abone olun ve bildirimleri tamamıyla açınız. Videoyu ve konuyu tam anlamak için atlamadan izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ekonomist İslam Memiş, doların 18 lirayı geçtiği dakikalarda, dolar ve altın çökecek, acınacak hale gelirsiniz demişti. Son olarak da gram altın 1450 lira olacak tahminiyle dikkat çeken Memiş, şimdi de piyasalar için 2022 tahminini açıkladı. Değerli arkadaşlar, 2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. 2022 yılında Fed ile altın arasında bir savaş başlayacak. Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak. Yatırımcılar sürekli altın almak isteyecek, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecekler. Fed de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak dedi. Altın ve dolar arasında savaşın olacağını ortaya koyan İslam Memiş, Fed'in faiz kararları ile ilgili söylentileri üzerine işaret eden Memiş, "Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve Fed'in faiz kararıyla, tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor." Sözlerini söylerken, altının ne kadar değerli ve güçlü bir yatırım aracı olduğundan aynı zamanda gümüş hakkında da değerli açıklamalarını şu şekilde açıkladı: "Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz," dedi. Avrupa'nın önde gelen bankalarından Unicredit Türkiye için 2022 ve 2023 beklentilerini açıkladı. Unicredit'in açıkladığı beklentiler can sıkan cinsten olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Türk lirasındaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin 2022'de devam etmesini bekleyen banka 2023 yılı için seçim sonuçlarının durumu etkileyeceğini duyurdu. Peki Unicredit Bankası Türk lirası, dolar ve euro kuru, enflasyon ve faiz oranları ile ilgili 2022 ve 2023 beklentilerine? İlk olarak enflasyon kaç olacak? TL'nin değer kaybı sürecek mi? Gibi merak edilen sorulara cevap verelim. Banka, Orta ve Doğu Avrupa bölgesine ilişkin çeyreklik değerlendirme raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelere de yer verdi. Unicredit, Türkiye'nin 2022 yılında %4,7 büyümesini beklerken, Türk lirasındaki değer kaybının 2022 yılında da süreceğini ve yıl sonunda enflasyonun %37 civarında olacağını öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022'de faizleri indirmeye devam edeceğini belirten Unicredit, kurdaki hızlı değer kaybının finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti. Akıllarda olan büyüm merak konusu olan dolar kaç Türk lirası olacak sorusunu şöyle cevapladılar. Unicredit, dolar Türk lirasının 2022 sonunda 18 seviyesine yeniden ulaşacağını öngörürken, enflasyonun 2022'nin büyük bir kısmında %50'nin üzerinde kalmaya devam edeceğini, yıl sonunda ise gerileyerek %37'ye düşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Merkez Bankası'nın 2022 yılında faizleri %12 seviyesinde tutmasını bekleyen banka, 2023 yıl sonunda TCMB politika faizinin %23 seviyesinde olacağını düşünüyor. Banka, 2023'te seçim sonucuna göre ortodoks ekonomi politikalarına dönülmesi halinde bunun Türk lirasının değerini ve sermaye girişlerini artıracağını öngördü. Bankanın 2023 kur ve enflasyon tahminleri de seçimlerle ilgili bu beklentilere paralel şekillendi. Unicredit 2023 yıl sonunda dolar kurunun 18'den 13,50 seviyesine düşmesini beklerken, enflasyonun da %37'den %18,7'ye gerileyeceğini öngörüyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek son yaşananların piyasalara nasıl yansıyacağını anlattı. Memiş'in özellikle dolarla ilgili söyledikleri çok dikkat çekti. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan İslam Memiş, 3 Şubat ile ilgili gaz vermeye çalışanlara bu ayda gülebilirsiniz. 3 Şubat'ta enflasyon rakamı yine yüksek gelebilir. Ancak kur hata olmayacak.
Duygularınız ile oynatmayın. Tavrınız net olmalı, uyarısı yaptı. Bugünkü ekonomik koşullarda Şubat ayının biraz daha rahat geçmesini bekliyorum, diyen İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış ülke ziyaretleriyle Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretleri nedeniyle dış politikada önemli gelişmeler yaşanacak. Bu da altın ve dolarda geri çekilmeyi getirecek, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinedeki revizyon da doğaldır. Her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Sözlerini alıntılayan İslam Memiş bürokraside daha hızlı görev değişimleri yaşanacağını yazdı. Memiş, kurum ve kuruluşlar daha hızlı olur, dedi. Peki dolar, gümüş ve altın için ne söyledi? İslam Memiş gümüşle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, gümüşün gram fiyatında 10 lira üzerinde kesinlikle alım tavsiye etmiyorum. 9.50 ve 9 lira seviyeleri bana daha makul bir fiyatlama geliyor, diye konuştu. Dolar meselesine gelecek olursak eğer, Ocak ayında dolar ve altın piyasalarının sakin bir dönem geçirdiğini belirten İslam Memiş, dolar için 13.30 lira seviyesinin güçlü destek seviyesi olduğunun altını çizdi. Doların 13.30 liranın altında kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda olacaklar için de Memiş şunları söyledi. Şubat ayında doların 13 liranın altına sarkması muhtemel bir sonuç olacaktır. Şubat ayında enflasyonun yüksek gelebilir ancak bu dövizde bir yükseliş getirmeyecek. Doların 13 liranın altına sarkması durumunda önce 22.60 sonra 12.20 lira seviyelerinden tekrar bahsedebiliriz. Ve son olarak altın hakkında açıklamalarını yapan İslam Memiş, dolardaki geri çekilme ile birlikte altının gram fiyatında da düşüş bekliyorum. Dolardaki düşüşle birlikte gram altında 750-720 lira seviyeleri görülebilir, dedi. Arkadaşlar, bu videoda gerçekten bir emek söz konusudur. Kanalımı büyütmek ve bu kanalda değerli ve düşünen insanlara sesleneceğimi düşünüyorum. Bunun için bana yardımcı olabilirsen ve bu faydanı bana çok görmezsen gerçekten memnun olacağım. Benimle kendinize değer katın, sağlıklı günler dilerim.